Selam millet. Geveze Meclisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben daimi gevezeniz, yine en sıcak dedikoduları ve en derin analizleri ayağınıza getirdim. Ne haber? Keyifler nasıl? Umarım iyidir. Çünkü bugün Hollywood'un kulislerinde fırtınalar kopuyor. Ortalık toz, duman. Konumuz bir neslin ergenlik aşkı. Şimdilerinde ise evlilikleri pamuk ipliğine mi bağlı diye merak ettiğimiz ismi Justin Bieber ve tabii ki moda ikonu eşi Hailey Bieber. Son birkaç ayda sosyal medyanın çalkalandığı, TikTok dedikodu kazanlarının kaynadığı o büyük soruyu soracağız. Bu ikili boşanıyor mu yoksa tüm bu kaos tarihin en büyük geri dönüş kampanyasının bir parçası mı? Araştırma notlarımda da göreceğiniz gibi işin içinde sadece duygusal bir kriz yok. Milyonlarca dolarlık finansal zararlar, gizli kapaklı estetik operasyonlar, yeni bir albüm için girilen acayip bir kamp ve eskiye dönüş hayalleri var. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bugün hem magazin yapacağız hem de bir pop ikonunun kariyer stratejisini bir CEO gibi analiz edeceğiz. Hazırsanız başlıyorum. Her şey nasıl başladı biliyor musunuz? Öyle gizli bir kaynaktan falan değil. Dilek olarak aile içinden gelen bir sinyalle. Belgelerime göre 26 Şubat 2024'te Hailey'nin babası, aktör Stephen Baldwin, Instagram'da bir paylaşım yapıyor. Diyor ki, Hristiyanlar lütfen Justin ve Hailey için bir dua edin. Ya durduk yere bu dua talebi de neyin nesi? İşte o an dedikodu çarkları dönmeye başladı. Özel zorluk paylaşıyorlar gibi kodlanmış ifadeler zaten hassas olan hayran kitlesini ve magazin basını anında alarma geçirdi. Araştırma notlarımda da değindiğim gibi bu dedikoduların çıkış noktası olarak TikTok'taki bazı ünlü dedikodu hesapları öne çıkıyor. Bu dua olayı o hesaplar için bulunmaz bir nimetti. Hemen senaryolar yazılmaya başlandı. Sonrasında ne oldu? Hailey'nin Met Gala'ya, Oscar partisine tek başına katılması. Ya sen Hollywood'un en gözde çiftlerinden birisin. Neden en fiyakalı gecelerde tek tabancasın? Bu durum yangına körükle gitmek gibi bir şeydi. Sonra bir de meşhur yüzük döngüsü var. Bir gün Hailey New York sokaklarında o 500 bin dolarlık nişan yüzüğü olmadan görüntüleniyor. Kıyamet kopuyor. Saatler sonra bir bakıyoruz başka bir fotoğrafta yüzük parmağında pırıl pırıl parlıyor. Bu ne şimdi? Medyayla köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Gelelim işin en civcivli kısmına, yani paraya. Magazin dünyasında bir kural vardır. Bir ünlünün garip davranışları varsa ya aşk hayatı ya da cüzdanı sarpa sarmıştır. Justin'de ikisi de var gibi. Son zamanlarda Justin'in yaklaşık 20 milyon dolarlık bir zarara uğradığı konuşuluyor. Peki bu para nerede, nasıl buharlaştı? Araştırma notlarında yer alan bilgiler Justin'in 2022'de başlayan NFT çılgınlığına balıklama daldığını gösteriyor. Hani şu maymun resimlerinin milyonlarca dolara satıldığı dijital sanat olayı. Justin o dönemde bir Bored Ape NFT'sine tam 1,3 milyon dolar bayılmış. Toplamda ise 2 milyon doların üzerine bir yatırım yapmış. Sonuç? NFT piyasası çökünce o milyonluk portföyün değeri belgelerime göre %95 eriyerek 100 bin doların altına düşmüş. Yani neredeyse 2 milyon dolarlık bir kayıp sadece tek bir kalemden. Hani o bahsedilen 20 milyon dolarlık zarar var ya, işte onun en somut ve kanıtlanabilir kısmı bu NFT fiyaskosu. Ama durum dahası var. 2021'de Beverly Hills'teki ilk evlerini 8,5 milyon dolara alıp 7,9 milyon dolara satarak 500 bin dolardan fazla zarar ettiler. Bunlar bizim için devasa rakamlar olsa da onlar için çerez parası sayılabilir. Asıl mesele nakit akışımın kesilmesi. Justice Dünya Turu'nun iptaliyle birlikte yaklaşık 90 milyon dolarlık bir gelirden oldu. Aynı anda hem gelirin kesiliyor hem de yaptığınız spekülatif yatırımlar çöküyor. İşte buna zengin adamın iflası deniyor. Yani bankada paran yok değil ama tüm servetin dikit olmayan, değeri düşmüş varlıklara bağlı. Özel jetler, malikaneler derken yaşam tarzı masrafı ise tam gaz devam ediyor. İşte bu finansal sıkışıklık bizi o meşhur 200 milyon dolarlık katalog satışına getiriyor. Justin neden 28 yaşında kariyerinin sonundaymış gibi tüm müzik haklarını sattı? Çünkü acil nakide ihtiyacı vardı. Bu satış hem Tory iptalinden doğan borçları kapatmak hem de eski menajeri Scooter Brownlee'de olan hesapları görmek için yapılmış stratejik ama bir o kadar da acı verici bir hamleydi. Yani ortada bir finansal çöküş değil, bir stratejik dönüşüm var. Peki finansal olarak kendini toparlayan, eski defterleri kapatan bir adam ne yapar? Elbette en iyi bildiği işe, yani müziğe geri döner. Ama öyle alelade bir dönüş değil bu. Karşımızda askeri bir disiplinle yürütülen, her detayı hesaplanmış bir geri dönüş operasyonu var. Hedef 2026'da çıkacak büyük pop albümüyle ortalığı kasıp kavurmak ve eski Purpose dönemi havasını yeniden yakalamak. Bu operasyonun ilk adımı fiziksel dönüşüm. Dedikodulara kulak kabarttım ve uzman görüşlerini topladım. Justin'in bir saç ekimi operasyonu geçirdiği neredeyse kesin. 2022 ve 2025 fotoğraflarını karşılaştırdığınızda saç çizgisinin daha dolgun, daha düz ve daha genç göründüğünü fark edeceksiniz. Bu sadece bir estetik dokunuş değil, aynı zamanda bir özgüven yatırımı ve yeni bir ben mesajı. İkinci adım vücut.
Justin, Calabasas'taki özel bir tesiste ünlülerin antrenörü Kevin Mejia ile haftada 5 gün antrenman yapıyor. Amaç o eski sıska genç imajını atıp daha olgun, daha kaslı, babacan bir fiziğe kavuşmak. Bu yeni imaj, kurduğu yeni giyim markası Skylook'un da temelini oluşturuyor. Artık Drivhouse'un renkli, ergen işi kapşonluları yok. Yerine Skylook'un minimalist, rahat ve organik estetiği var. Ve en önemlisi müzikal strateji. 2025 yazında aniden çıkardığı Swag albümünü hatırlıyor musunuz? Eleştirmenler deneysel, içe dönük bir R&B projesi dedi. Ticari olarak da önceki albümleri kadar patlamadı. İşte bu planın bir parçasıydı. Araştırma notlarında da geçtiği gibi Swag bir güvenilirlik oyunuydu. Justin bu albümle dedi ki, "Bakın, ben sadece hit peşinde koşan bir popçu değilim. Ben bir sanatçıyım." Bu hamleyle eleştirmenlerin ve çekirdek hayran kitlesinin gönlünü kazandı. Şimdi ise 2026'da gelecek olan devasa, ticari ve listeleri hedefleyen pop albümü için zemin hazırladı. Önce sanat, sonra para. Bu iyi planlanmış bir imaj yönetimidir. Justin, sorunlu genç imajından işinin başında duran, ailesine bakan, olgun bir sanatçı kimliğine geçiş yapıyor. Ve biz de bu dönüşümü canlı canlı izliyoruz. Peki, tüm bu olan bitenden sonra Los Angeles kulislerinde neler fısıldanıyor? Herkesin dilinde aynı sorular var. Justin yeni albümünde kimlerle çalışacak? Swag albümündeki gibi indie ve sürpriz isimlerle mi devam edecek? Yoksa listeleri garantilemek için Max Martin gibi pop devlerinin kapısını mı çalacak? Benim tahminim ikisinin bir karışımı olacağı yönünde. Hem sanatsal derinlik hem de ticari başarı hedeflenecektir. Bu sırada Hailey ne yapıyor? O da boş durmuyor tabii. Kendi cilt bakım markası Rhode'u belgelerime göre 1 milyar dolara varan bir anlaşmayla sattı ve bir anda kocasından daha zengin bir konuma geldi. Bu Hailey'nin artık sadece Justin'in eşi olmadığını, kendi başına bir güç merkezi olduğunu gösteriyor. Belki de evlilikteki o gerginlik dedikoduları bu güç dengesi değişiminden kaynaklanıyordur, kim bilir. Sonuç olarak karşımızda çok katmanlı bir hikaye var. Bir yanda bitme noktasına geldiği söylenen bir evlilik, diğer yanda milyonlarca dolarlık kayıplar ve öbür yanda ise her detayı planlanmış muazzam bir geri dönüş stratejisi. Justin yaşadığı her krizi, her zayıflığı geri dönüş hikayesinin bir parçası haline getiriyor. Paparazzilerle kavga ediyor. O anı Standing on Business diye bir şarkı ve tişört yapıyor. Bu modern şöhret yönetiminin zirve noktasıdır. Peki, Geveze Meclisi olarak bizim son sözümüz ne? Eğlenceli ve ironik bir kapanış yapalım. Sizce Justin Bieber gerçekten geri dönüyor mu? Yoksa sadece saçları mı? Bu büyük kumar tutacak mı? Bu yeni, olgun, işinin başında duran Justin'i halk satın alacak mı? Bunu zaman gösterecek. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara yazın, tartışalım. Geveze Meclisi'ne abone olmayı, bu bölümü seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarımıza göndermeyi ve tabii ki bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın yepyeni dedikodularla yine burada olacağım. O zamana kadar kendinize lütfen iyi bakın.